Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz Aralık ayına. Aralık ayı bolluğu, bereketi, neşesiyle sizleri bulsun. Evet, Aralık ayının hemen girişinde sizler için zaten bu ay çok etkili olacak. Ay Koç burcunda giriyor olacağız. Çok hareketli günler içerisinde olacaksınız sevgili yaylar. Ve sizin için ayın hemen başında aktiviteleriniz, hobileriniz, hareket etmek, sevdiğiniz kişilerle sevdiğiniz işlerde olmak, yatırımlarınız çok fazla ön plana geliyor. Ayın hemen başında Ay Koç enerjisiyle başkalarıyla ilgili olan eylemleriniz, yaklaşımlarınız, konuşmalarınız çok ön planda sevgili yaylar. Mars Yay burcunda biliyorsunuz birinci evinizde hareket ediyor. Hareketlisiniz. Kararlarınız, seçimleriniz ayın başında enerjinizin yüksek bir şekilde hareket ettiği, yolculuklarınız, işleriniz burada yoğun hareketler içinde olduğunuzu görüyoruz. Hedeflerinize varmak için adeta nerede hareket orada bereket var dercesine hareket ediyorsunuz sevgili yaylar. Ve 2 Aralık'ta Venüs de Yay burcunda olacak. Sizin burcunuza geçiyor. Oldukça hareketli demiştik. Birinci evde zaten görünüşünüzü artık böyle berraklaştıracak, çekiciliğinizi arttıracak. Hani siz ne yaparsanız yapın birinci evdeki sizin burcunuza yerleşmiş olan Venüs size desteğini, güzel iyicil enerjisini taşıyor olacak. Ve tabii ki Plüton'la beraber güzel bir 60'lık yapıyor olacak bu süre zarfında. Fikirleriniz, kararlarınız kökten değiştirmek istediğiniz pek çok konuda geçmiş zamandan beri böyle kafanızda pek çok konuyu yenilediğiniz bir süreçteydiniz. Ve şimdi Venüs'le beraber bunları güzel bir şekilde ele almak, özellikle ikili ilişkilerde geliştirmek, kişilerle yan yana gelmek, işbirlikleri yapmak, para durumunuzla ilgili tabii ki burayı arttırmak adına güzel etkiler içinde olacağınız bir ay başlangıcı. Ayın başında estetik, güzellik, bakım işlemleri için güzel bir süreçte olacak sizler için. Aralık ayında zaten yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Bunlar için değerlendirmek istiyorsanız tabii ki ayın başını bu anlamda kullanabilirsiniz. Sağlık, şifa olsun. Ve 5 Aralık İkizler Dolunayı geliyor. Değişen planlar, parlayan fikirler. Siz sevgili yaylar ve yükselen yaylar için 7. evinizde giriş yapacak bir ikizler dolunayı oldukça güzel. En çok zodyak burcunun hareketli olan, en çok etki alan tabii ki burcu siz sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Evlilik, partner, sevgili, tüm ikili ilişkileriniz, anlaşmalarınız, konuşmalarınız, bol iletişimli bir ikizler dolunayı sizleri bekliyor. Bu anlamda artık karşınızdaki kişiyle ilgili pek çok kafanıza takılan problematik yapıları çözümleyebileceğiniz de bir ikizler dolunayı. Tabii ki yöneticisi Merkür. Merkür burada artık sizler için tamamen böyle ikilemde kalmış. Pek çok konuda belki girişimler yapmak istiyordunuz. İstediğiniz gibi ilerlemiyordu. Bazı değerlendirmeler içindeydiniz. Bunları artık karşınızdaki kişinin fikirleriyle görüp anlayabileceğiniz, ortak noktada buluşabileceğiniz, o düşüncelerinizi, ifadenizi, yükselen duygunuzu, azminizi ortaya koyabileceğiniz de bir ikizler dolunayı. Ancak burada tabii ki bu ikizler dolunayının gölgeli yanlarından bir tanesi de Satürn ve Neptün'ün 4. evinizde o içsel olarak güvenmediğiniz, hani düşünüyorsunuz, evet karar veriyorsunuz ama karşınızdaki kişiden gelecek tepkileri bilmiyorsunuz. İş ve çalışma hayatı keza aynı şekilde. Bazı kişilerle ortak payede buluşamadığınız noktalarda çelişkiler, zorluklar, böyle yolunda gitmeyen bir takım aksamalar, bunları da size getirebilir bu ikizler dolunayı. Lütfen hazırlıklı olun iş ve ev ortamınızda. Sevdiğiniz kişiler, evlilik hayatınız, işte burada tabii ki illaki işbirlikçi olduğunuz kişiler de işin içinde ama evinizin içindeki bireyler, bunlarla uzun süredir bir mücadele içinde olduğunuz konuya bir vurgusu olacak bu ikizler dolunayının. Ama tabii ki enerjiniz çok yüksek, motivasyonunuz çok yüksek. Buradaki çalkantılı durumları, işte bir takım karşılaşmaları, bu iş ve ev hayatı dengeleri içindeki sizi zorlayan, baskılayan o geçmiş durumları tekrar ortaya çıkarabilir. Bunun amacı buradaki durumları çözümlemek aslında. Çünkü Merkür burada ikizler dolunayı ile beraber, Merkür'ün burada birinci evinizde özellikle o geçmişteki mevzularla ilgili hareketi çok önemli. Merkür biliyorsunuz Akrep burcunda ileri hareketinde olacak. Bu yüzden
Ve Satürn'e kare alıyor. Bu yüzden geçmiş durumlarla ilgili o karamsar düşünceler, o işte olmayabilir, işte bardağın biraz daha boş tarafına doğru yönelme. Çünkü burada bir sıkışmışlık hissi vardı. O düşündüğünüz durumları, fikirleri ortaya koymak hem iş hayatınızda hem ikili ilişkilerinizde bunları ifade etmekle ilgili o geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Burada tabii ki yeni fikirler, yeni düşünceler bunları tartıyorsunuz ama bunları ortaya koymak için potansiyeliniz çok yerinde olacak. Lütfen sevgili yaylar, içinizdeki o neşe, iyimserlik, onları unutmayın. Karşınızdaki kişiler beklediğiniz destekleri göremeyebilirsiniz ama sevdiğiniz kişilerle konuşarak, net bir iletişimle paylaşarak, bu kişilerle isteklerinizi açık bir şekilde ortaya koyarak fakat o duyguları dengeleyerek sunmak size çok çok büyük kazanç sağlayacak. Burada güneş tabii ki ay düğümleriyle beraber birinci evinizdeki güneş Venüs'le beraber güzel bir etkileşimde olacak. Liderliğinizi, görünürlüğünüzü, konuşmalarınızı, o ahenginizi arttırıyor olacak. Siz yay burcu ateş elementisiniz ve dikkat çekici oluyor olacaksınız. Ve buradaki tabii ki ay düğümlerindeki kare o geçmişte iş ve ev mevzuları demiştik ya, tekrar bu potansiyeli getirebilir. Fakat siz bu duygulara artık aşinasınız. Çünkü güneş artık kuzey ay düğümü balıkla ilerliyor ve diyecek ki yeni sınırlar, yeni kurallar ve bunları değiştirerek yol alabilirim diyen bir yapısı var. Evet, geçmişte sizi kayıplara, iş kayıplarına, sizi zorlayan konulara, ev, aile konularına artık daha farkında yaklaşıyorsunuz. Yani hedeflerinizi yöneltmede o paylaşımcı tarafınız, o işbirlikçi tarafınız iletişimle beraber yükselebileceğinizi gösteriyor açıkçası. İkizler Dolunay'ı bu anlamda çok çok verimli olacak sizin için. Sadece buradaki zorlukları görmek, tabii ki bu test aşamasını bilmek önemli olacak. Yani burada bilin ki işler aksayabilir, yolunda gitmeyebilir ama sizin ivmeniz, motivasyonunuz bu konuda önemli olacak ve seçimleriniz, tercihleriniz geçmişe bağlı olmadan yapılandırdığınız her yeni konu size bolluk, bereket getireceğini gösteriyor. Ve para konularına bakalım. Para konularında bir alacak verecek mevzunuz varsa tabii ki burada Jüpiter özellikle Yengeç burcunda para konularında hala size desteğini sağlamaya devam ediyor olacak. Jüpiter özellikle bu dolunayın almutenlerinden bir tanesi. Jüpiter hala retro yapıyor ama sizin için hala 8. evde o parayla ilgili konuları korumaya devam edecek. Belki o para konularında alacak verecek demiştik ya, orada biraz sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Biraz böyle para konusunda alacak verecek, işte bazı evraklar, kağıtlar, evinizin içindeki sistemle alakalı buradaki getiriyi birazcık mücadeleye iten durumlar içerisine sokabilir. Ama burada tabii ki dediğimiz gibi Jüpiter aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz. Burada karar verdiğiniz konular, parayla ilgili düzenlemeler yaptığınız konular, minik minik değişikliklerle aslında buraya kolaylıkla çözümleyebileceğinizi gösteriyor. Tabii ki bu minik değişiklikler bu karşınızdaki iş anlaşması olabilir, evliliğiniz, hayatınızda anlatmak istediğiniz bir gündem olabilir. Yine sizi ev ve iş konusunda sıkıştıran konuları çözümleyebilmek adına oldukça verimli olacak. Likit akışınız devam ediyor olacak. Evet, yani o elinize geçen para ve bankada değerlendirmede olan paranız, ikisi ayrı. Elinize geçen parayı yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Burada bazı konuları değerlendireceksiniz ve burada tabii ki geçmişe bağlı olmadan bazı konuları yenilemek, düzenlemek önemini artırıyor olacak. Evet, burada özellikle ikizler dolunayında güneşin yapmış olduğu bu ay düğümleriyle kare kişisel hedeflerinizde, yapmak istediklerinizde o güvenle ilgili, kararsızlıklarla ilgili yeniden ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Genel anlamda oldukça bereketli, para akışınızın düzenli bir şekilde sağlayabileceğiniz, bankalar, krediler, burada geciken durumları toparlayabileceğiniz bir ikizler dolunayı olacak. Ve şöyle bir sağlık konularına bakalım. Sağlık konularında ay ikizler tabii ki. Burada sizin için tabii ki 1-7 aksı çok aktif olduğu için özellikle yaşamınızda eller, kollar, üst solunum yolları rahatsızlıklar, ateşli enfeksiyonlar, ondan sonra bedeninizle ilgili özellikle bu ikizler dolunayında yoğun çalışmadan dolayı halsizlikler, bağışıklığın düşmesi gibi konular söz konusu. O yüzden lütfen bedeninizi bu alanda, bağışıklığınızı bu alanda yüksek tutmaya çalışın sevgili yaylar ve yükselen yaylar.
Genel anlamda güzel bir yeni ay sizler için ve sağlık konularında özellikle geçmiş konularda kronik rahatsızlığınız varsa işte eklemler, kemik, diş, bel, omurlar, tutulmalar bu alanda da bedeninizi lütfen destekleyin sevgili yaylar. Güzel bir dolunay diliyorum. Bolluğu bereketiyle sizlere gelsin. Ve 6-7 Aralık Merkür hem Jüpiter'le hem de Satürn'le oldukça güzel açıları var. Merkür hala Akrep Burcu'nda 12. evde. Satürn 4. evinizde ve 8. evdeki Jüpiter'le çok güzel uyumlu açılar yapıyor. Zaten ayın başında su üçgenleriyle başlamıştık. Sizin için geçmiş konular, para ve ev konularıyla ilgili güzel bir akışkanlığı vardı. Ve artık bu 6-7'si özellikle çok olumlu, güzel, destekleyen günler. Bunları kullanabilirsiniz. Evinizin içindeki durumları toparlamak, işte sağlık konularını toparlamak, para konuları ile ilgili yeni düzenlemeler, derlemeler yapmak, geçmişteki pek çok şeyi arındırmak, düzenlemek, kafanızdaki fikirlerle ilgili bazı atılımlarla ilgili plan, projeler, programlar yapmak, duyurular yapmak için çok güzel. Aynı zamanda derin, yoğun çalışmalar, analizler yapabilirsiniz. Para konularında verimi arttırmak adına yapacağınız işlerde çok olumlu, destekli günler. 6 ve 7'sini lütfen kullanın. Özellikle 7 Aralık'ta Jüpiter ve Ay kavuşumu olacak 8. evde. Oldukça şifalı, iyileştirici, arındırıcı bir süreç. Sağlık problemleri gibi bir sorunlarınız varsa oldukça verimli ve güzel günler içinde olacaksınız sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Ve 9-10 Aralık Mars-Satürn karesi başlıyor olacak. Evet, Mars-Satürn karesi artık keyifli olmayan bir durumu anlatıyor. Burada tabii ki 12. ev ve 4. ev, ailenizin içindeki kişiler, bireyler, yaşça büyük kişiler, sorumluluklar, yükümlülükler, bunlarla ilgili biraz sizi köşeye sıkıştırabilir. Biraz iç dünyasınızda hani böyle bir baskılanma, iç dünyanızda böyle bir kararma, bir yorgunluk, tükenmişlik, böyle şeyler yaratabilir. Zaten kış dönemine doğru geçiyor olacağız. Aralık ayı biraz böyle motivasyon yitimi, işte aman diyelim sevgili yaylar, lütfen siz yay burcusunuz, enerjik, motivasyonu yüksek, iyimser kişilersiniz. Bunlara çok üzerinde durmamak, bu geçmiş meselelerle ilgili kendinizi lütfen üzmeyin. Özellikle Satürn ve Neptün zaten yaşam dersleri, sınavları dediğimiz noktada Kuzey Ay düğümüyle ilgili, duygularınızla ilgili burayı arındırmak adına oldukça verimli çalışacak. Fakat burada Mars Satürn karesi işte bu geçmişteki kişiler, düşmanlıklar, size yakın olmayan, mesafe koyan, sizin ne kadar işlerinizi ve eviniz ve ilişkinizi iyi tutmaya çalışsanız da burada sizi zorlayan meselelerle ilgili ortaya çıkarabileceğini, yeniden ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Tabii ki bu aşina olduğunuz durumlar. Bunlar kişiler, işbirlikçileri, bu perde arkasında kalmış konularla sizi zorlayabilir. Ancak burada uzlaşmacı, zaten Güneş ve Venüs'ün çok güzel bir birleşimi birinci evinizde inmenizi, konuşmanızı, yönetim gücünüzü çok güçlendiriyor. Paylaşımlarınız her konuyu aşabileceğiniz bir görünümde olacak. Eskisi kadar zor olmayacak açıkçası. Lütfen buradaki rehavete kapılmayalım sevgili yaylar. Ve 10 Aralık'ta Neptün Balık burcunda hareket ediyor olacak. Neptün Balık burcunda 4. evinizde Satürn'le beraber. Balıktaydı biliyorsunuz. Ev, aile konuları, geçmişte size iyi gelmeyen pek çok konu, o derin korkular, kayıplar, yaşça büyük kişilerin gündemleri, belki evinizle ilgili uzun süredir halledemediğiniz meseleler, eviniz, emlak, toprak, işte tüm ev, aile konuları ile ilgili sizi sorumluluklar, yükümlülükler içine bırakan noktada Neptün artık ileri hareketine geçecek ve diyecek ki artık bu duygulara aşinasın. Yeni sınırlar, yeni duygular, yeni kalıplar oluşturmaya başlayabilirsin. Şimdi artık Neptün ileri hareketine geçerek buradaki illüzyonu kaldıracak. Satürn'le beraber daha gerçekçi, daha kalıcı, daha emin adımlarla eski kalıpları yıkarak yerine yeni bir oluşum getirmeye başlıyor olacak. Çünkü 2026'da biliyorsunuz Koç'a doğru ilerleyecek. Sizin 5. evinize, hayaller ve yaratım evinde, kalp ve sevgi evinizde olacak. Artık bir şeyleri daha kalıcı, daha değerli hale getirmek için daha olumlu bir noktaya doğru geçiyor olacak. Tabii ki balıkta artık tamamen kapanma sürecinde. Burada tam köklü olarak ev, aile, sevgi, kendinize olan güven, tüm bu konuları yeniden inşa etmeye başlayabilirsiniz diyen bir Neptün geçişi olacak. Artık hayallerinizi gerçekleştirmek için tüm zorlukları ve engelleri hem aile hem işle ilgili biliyorsunuz diyen bir yerde Neptün Balık burcunda ileri hareketine geçecek. Ve 11 Aralık'ta Merkür
Akrep burcundan 12 Aralık'ta Yay burcuna geçecek. Evet, 12 Aralık Merkür Yay burcuna geçecek ama 11 Aralık'ta tam 12. evinizden çıkarken Merkür Uranüs'le beraber bir karşıtlık yapacak. Bu geçmiş bir mevzu olabilir. Bu aile konuları olabilir. Yine bir evrak, kağıt, sıkışmış bir iş olabilir. Uranüs'ün etkisiyle gündeminize getirecek sürprizli bir hat, kağıt, evrak çıkışı olabilir veya geçmiş bir haberin yeniden gündeminize gelmesiyle kritik bir evreden geçiyor olacak. 11 Aralık'a o yüzden çok dikkat. Arkanızdan konuşmalar, dedikodular, bu günlük yaşamınızda ilginç sıra dışı haberlerle de ortaya çıkabilen günler, biraz gergin günler. O yüzden burada karar almamak aslında en iyisi. Bunları biraz daha gözlemlemek. Yine kağıt evrak işleriniz varsa birden de hızlanabilir bu süreçte. Ve 12 Aralık'ta Merkür Yay'a geçmesiyle tamamen sizin evinize yerleşecek düşünceler, fikirler, bunlarla ilgili güzel oluşumlar, biraz daha kendinizi iyi ifade ettiğiniz, kendinizi karşı tarafla anlaşmalarınızla daha olumlu bir şekilde sunduğunuz bir süreçte olacak. Özellikle 13 Aralık'ı lütfen kullanın. Sevgili yaylar, 13 Aralık çok çok güzel. Merkür Plüton'la beraber çok güzel bir 60'lık yapıyor. İşte işleriniz, projeleriniz, duyurmak, yakın çevrenizde bazı anlaşmalar, görüşmeler, fikirlerinizi sunmak, aynı zamanda para konularıyla ilgili bir şeyler yapmak. Yatırım tavsiyesi asla değil. Astrolojik konum olarak gerçekten yapmak istediğiniz kalıcı olan işler için çok verimli bir iş açmak, işi duyurmak, bu anlamda 13 Aralık'ı kullanabilirsiniz. Çok güzel bir geçiş olacak. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Ta ki 23 Aralık'a kadar Mars Oğlak'ta olacak. Bu güzel para konuları ile ilgili para yaratma evinizde güçlü tutkulu arzularınızı yükseltiyor. Para ile ilgili hareketinizi arttıracak. Likit arayışınız, somut parayı ele geçirme, işte bereketi arttırma, bu noktada hareket edecek. Tabii ki burada biraz Satürn'den etkiler almaya başladığı bir süreç sevgili yaylar. Biraz zorluklar var ama tabii ki Mars Oğlak yılmıyor, azimle çalışmalara devam ediyor olacaksınız. Çok güzel. Bir para çıkışı olabilir. Zaten yıl sonu, yıl kapanışı biliyorsunuz sevgili yaylar. Bir para alışveriş mevzuları söz konusu olabilir. Bu aile konularıyla ilgili de gerçekleşebilir. Biraz düşündüğünüzden fazla bir çıkış olabilir. O yüzden para harcamalarında biraz daha güvende kalmakta fayda var. Ve 17 Aralık'a geldiğimizde artık hani gölgeli günler dediğimiz zamanlar başlıyor. Zaten 14 Aralık'ta da Mars Neptün'le beraber karelenecek. Kafa karışıklığı, şüphe, tam böyle yatırım yapma yerleri değil aslında bunlar. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu süreci lütfen es geçin. 15 Aralık'ta özellikle Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber ve 17 Aralık'ta Güneş Satürn karesiyle beraber artık Güneş Satürn Neptün karelenmesi başlayacak. Yani 15'inden itibaren 17, bu süreçler sıkıntılı, zorlu, bunalımlı, buhranlı günler açıkçası. Burada birazcık aslında kararlarda net olamama, kararsızlık enerjisi, biraz tükenmişlik durumu, yorgunluk, dinlenme, yoğun çalışmalar, beyniniz, zihniniz zaten çok yoğun sevgili yaylar. Ve 17 Aralık'ta tabii zor bir gün. Bunalımlı, otoriterle kişilerle gerginlikler, iş anlaşmalarında zorluklar oluşabilir. Ama burada tabii ki karamsarlıktan kaçınılması gereken bir dönemde olacağız. Zorluklar, hayat sınavları dediğimiz yer her daim devam ediyor. Bunlar gezegen geçişleri, olabildiğince kararlı, o yorgunluklarda birazcık müsaade alarak, ufak ufak dinlenerek, kendinize özen göstererek burada çalışmalarınızı biraz daha verimli hale getirebileceğiniz bir süreç. Ama biraz böyle aksaklıklar, zorluklar oluşabilen günlerdeyiz maalesef. Ve 20 Aralık yay yeni ayına hoş geldiniz sevgili yaylar. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Siz sevgili yaylar ve yükselen yaylar için tam birinci evinizde oldukça verimli bir yeni ay olacak. Yeni hedefler, fikirlerinizi ortaya koymak, kişisel yönden hem görünüşünüz hem de ruhsal yönden pek çok değişimi sizlere sağlayacak olumlu, güzel bir yeni ay sizlerle. Bu yeni ay hedefleriniz, kişisel kararlarınız, tüm bunları geliştirmek için oldukça verimli olacak. Yeni aylar biliyorsunuz tohum ekme zamanları. O tohumun hani toprağın altında önce karanlıkta beslenerek sonra yavaş yavaş filizlenerek büyümesini sembolize ediyor. Burada sizi yeni konulara atılım yapmadan önce değişim yapma enerjinizi ortaya çıkaracak. Bu hem görünüşünüz hem kararlarınızla
etkinizi büyüten, noktalara taşıyan önemli bir yeni ay olacak sizler için. Oldukça verimli, güzel, motivasyonu yüksek bir yeni ay. Para konuları özellikle çok aktif. Bu yeni ayın almüteni tabii ki Jüpiter ve birinci evinize yerleşmesiyle kararlı, azimli, yükselen hedefler, fikirlerinizi ortaya koymak, yeni anlaşmalar, yeni kişiler çok kuvvetli bir şekilde sizlere etki edecek. Özellikle kariyer hedeflerinizi geliştiren olumlu güzel etkiler altında olacaksınız. Ne kadar güzel sevgili yaylar. Merkür tabii ki burada özellikle ay düğümleriyle beraber kare bir görünüm yapıyor. Bu yeni ayın Satürn ve Neptün'le de gölgelenmesi mevcut. Satürn, Neptün burada tabii ki 4. evinizdeydi. İçinizdeki tüm o duygular, eviniz, aileniz, aidiyet duygunuz, bir yere bağlanma, bağımsız olma duygunuz ve aynı zamanda tabii ki Merkür'ün burada ay düğümleriyle kare yapması biraz fikirsel anlamda kişilerle sizi karşı karşıya getirebilir. Karmik ve kadersel etkiler dediğimiz kişilerle konuşmalar, geçmiş mevzular birden önünüze çıkması, burada biraz aktif bir konuşma biçiminizin aktif olması, tabii ki burada sizi zorlayacak. Biraz böyle kararlarınızda çelişki, yüksek oktavlı konuşmalar. Evet, zekanızı her zamankinden daha aktif kullanabileceksiniz sevgili yaylar. Ancak bu geçmiş ve gelecekle ilgili yaptığınız planlar, kayıplar, endişeler, korkular, güvensizlikler, bunlar sizi köşeye sıkışmış hissettirebilir. Evet, enerjiniz yüksek. Bunları çıkartmak için, ortaya koymak için çok verimli, çok güzel bir yeni ay. Ama demiştik ya, Satürn, Neptün burada gölgeleme yapıyor. Uzun süredir gerçekleştirmek istediğiniz konulardan sizi alıkoyan, engelleyen, baskılayan, o geçmiş duygularla ilgili derin pek çok gündemi ortaya çıkartabilecek de bir yeni ay. Demiştik ya, tohumlar atma zamanı. O tohumlar kara toprağın dibine gömülüyor. O yüzden o yeni ayın karanlık görüntüsü gibi önce o toprağı verimli hale getirmek önemli olacak sizler için. Tabii ki bu uzun süredir ev, aile meseleleri, toprak meseleleri, evinizin bir yerde düzenini sağlama meseleleri, tüm bunlar için geçerli. Evinizin içinde sizi yoran, baskılayan, bunları artık arındırdığınız, biraz daha bu duygulara aşina olduğunuz, bağlanma, bağımsızlık, bu gibi duyguları gerek iş, gerek yakın çevrenizle ilgili kuvvetli mantığınızla ve düşüncelerinizle, motivasyonunuzla, iyimserliğinizle, neşenizle olumlu bir şekilde dönüştürebileceğiniz de bir yeni ay olacak sevgili yaylar. Oldukça verimli, güzel. Peki burada en önemli nokta nedir? Sizin yükselen bu duygularınızı olumlu bir şekilde mutlaka ortaya koyabilmeniz önemli olacak. Kendinizi bol bol ifade edin. Ancak yüksek oktavlı, aşırı duygusal durumlarda o değişen duygu yoğunluğunu dengelemeniz çok önemli olacak. Burada yapmak istediklerinizi yeniden şekillendirdiğiniz ve ilk tohumlarını attığınız yeni ayda lütfen o Satürn ve Neptün'ün sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Kararlı olmak çok güzel, kazandırıyor. Mars Oğlak Burcu'nda, para konularında, hedeflerinizde bilin ki bazı aksaklıklar, çelişkiler, zorlanmalar, karşı karşıya gelmeler, o geçmiş mevzular tekrar ortaya çıkabilir. Ama Jüpiter yönetici gezegeniniz sevgili yaylar, sizler bolluk, bereket, şans getiren o enerjinizle varsınız. Etrafınızdaki kişiler, onları sarıp sarmalayan yanlarınız, ilerleten yanlarınız, gelecek hedefleriniz, iç dengenizle beraber büyüyeceğini de işaret ediyor. Bu tohumları, kararlarınızı sabırla, azimle inşa etmeye devam etmeniz gereken bir yeni ay olduğunu vurguluyor. Ne kadar güzel, bolluğu bereketiyle gelsin. Ve para konularına bakalım. 8. evde retro yapan bir Jüpiter var demiştik. Burada hala desteğine devam ediyor. Ancak para konularında tabii ki bu süre içinde tam yılbaşı kapanışı veriyor olabilirsiniz, yıl sonu. Ve burada tabii ki aksamalar, gecikmeler, borçlar, bunların içine bir boğulabilirsiniz aslında. Çünkü Merkür'ün de burada zaten sıkıştıran bir hali var, burayı tamamlayan, düzenlemeye çalışan. Beklemeler, gecikmeler biraz sizi yorabilir. Burada değerlendirmelerinizi, uzun vadede planlar ve yatırımlarınızı ilerleyen dönemde şekillendirmeniz önemli olacak. Sağlık konularına da şöyle bir bakalım.
Yine sağlık konularında tabii ki parada bu arada masraflara dikkat. Burada evle ilgili bazı masraflar olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar sizi yıldırmasın. Para gelecek ve güzel bir şekilde işlerinizi halledeceksiniz. Uzun vadede yatırımlar, bu karamsar düşünceler, problematik yapıları aslında çözmeseniz de beklemeye almakta fayda var. Minik adımlarla, minik değişikliklerle buradaki problemleri çözebileceğinizi işaret ediyor. Ve para konuları dedik bu şekilde. Sağlık konularına bakalım. Sağlık konularında yay özellikle sizin sterliumunuz birinci evde gerçekleştiği için zaten baş bölgeniz, uykusuzluk, baş ağrıları, migren atakları bunlar verebilir. Yine ateşli hastalıklar, üst solunum yolları, bağışıklığın düşmesi, bunlar çok aktif olacak. Zaten Aralık yıl sonu kapanışı demiştik ya, çok aktif bir süreçtesiniz. Kişiler, günlük hayatınız, para durumları, yıl sonu kapanışında bir yorgunluk var. Lütfen dinlenmeyi unutmayın. Beslenme ve uyku düzeninize lütfen dikkat edin. Bağışıklığınızı desteklemeniz gereken bir yeni ay olduğunu vurgulamakta. Güzelliğiyle, bolluğuyla, bereketiyle sizleri bulsun sevgili yaylar. Çok etkileneceksiniz bu yeni ayda. Lütfen tohumları ekmeyi unutmayın. Bu tohumlar gelecek yılda bolluk, bereketle açıyor olacaklar. Ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Hemen ayın sonunda zaten bu verim parasal konularla ilgili bir hareketlenmeye geçiyor olacak. Elinize bir miktar para geçebilir. Para yaratma evinde yeni bir hobi, yeni bir uğraş, paranızı geliştirmek adına bazı bağlar kurabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Parada güçlü, uzun vadeli olumlu gelişmelere doğru ilerlediğiniz günler. Ve 30 Aralık'a baktığımızda Mars Oğlak Burcu'nda ay düğümleriyle olumlu bir noktada olacak. Paranızla, bu elinize geçen parayı yatırım yapmak, bankalar, krediler, bunlarla ilgileneceğiniz bir süreçte olacaksınız. Tabii burada birazcık aslında o Satürn ve Neptün'ün o kararsızlık enerjisi hala hakim olacak. Çünkü böyle ay sonuna doğru zaten Neptün'le de böyle Venüs'ün bir beklenti, birazcık böyle parayla ilgili emin olamama, bu süreç sürüncemedeki süreç devam ediyor olacak. Fakat Mars'ın buradaki olumlu açısı ay düğümleriyle kişisel hedeflerinizi odaklayıp planlama konusunda çok başarılı olacağınızı gösteren günlerde olacaksınız sevgili yaylar. Ve Merkür ay sonunda yılbaşının tam son gününde Satürn'e kare yapmaya başlıyor. Tabii Merkür burada biliyorsunuz sizin için her şeyi yenileyip değiştirirken, pek çok konuda değişiklikler ortaya çıkartırken, Satürn birazcık böyle gene o kağıt, evrak, işlerin biraz gecikmesi, anlaşmaların biraz gecikmesi söz konusu olabilir diyor. Kendinizi anlatırken, özellikle iletişim kurarken Merkür diyor ki birazcık ben burada blokajlayacağım. Biraz ifadelere yavaşlatacağım. Duygu ve düşüncelerini anlatırken aceleci ve hızlı olma. Çünkü yanlış anlaşılabilir ve hiç anlaşılmayabilir. Burada biraz hani adeta o yılbaşının günlerine geçtiğimiz günlerde biraz böyle bir es vermek, biraz yavaşlamak önemini arttırıyor olacak. Önümüzdeki günlerde o güçlü kararlarınızı para evinde özellikle gerçekleştirmek adına olumlu projeler, işler içerisinde olabileceğiniz bir gündem içerisinde olacaksınız sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Aralık ayındaki o minik değişikliklerle büyük farklar yaratabileceğiniz ve planlarınız, motivasyonunuzdan vazgeçmemeniz gereken bir Aralık ayına işaret ediyor. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Şimdi sizler için bir olumlama hazırladım. Yeni yıl olumlaması Yay burcu için. Burayı sonradan dinleyebilir, tekrar edebilir. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz veya bunu olumlama manifest olarak da yapabilirsiniz. Yay burcu sizler için geliyor. Hayatın bana sunduğu tüm yenilikleri cesaretle kucaklıyorum. Her değişim beni özgürlüğüme, gerçekliğime, hedeflerime biraz daha yaklaştırıyor. Kendime güveniyor, fikirlerimi açık yüreklilikle ifade ediyorum. Geçmişin gölgelerini bırakıyor, geleceğe umutla adım atıyorum. Evrenin beni yönlendirdiği yönlere güveniyorum. Çünkü her şey benim en yüksek hayrıma gerçekleşiyor. Aile bağlarım güçleniyor. İçsel evim huzurla doluyor. Ben Yay burcuyum. Işığımla ilham veren, karanlıktan öğreterek yolculuğumu aydınlatan, bilgelikle sürdüren burcum. Yeni başlangıçlara açığım. Geçmişin yüklerinden arınıyorum. Kararlılıkla yeniden doğuyorum. Evet, bu olumlama sizler için geldi. 2026 için
sizin hayatınıza şans, bereket, her türlü güzelliği sağlamasını dilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kalpler, çiçekler, görüşmek üzere.